Ateist, dinsiz, kitapsız bir öğretmen odaya girince bakıyorsunuz bizimkinin el ayağı birbirine karışıyor. Ne diyeceğini bilmiyor. Senin üzerine hocalık sıfatı bir yapıştıysa bittin, geçmiş olsun. Sen neden İslamiyet'i bu seviyeye düşürdün? Ben Japonlarla çalıştım. Çalışırken demiştim o zamanki aklımda, ya biz bu adamlarla nasıl geri kaldık ya? Misyonerlerle konuşuyorum. Ben yandan beri bakıyorum, el ayağı titriyor yani konuşurken. Niye? Cevap veremiyor ki. 2000 yılındaki 25-26 sene önceki yazılmış olan bir kitabı getireyim. İçinde bilmediği kelimeler var. O ismi onun nedeni zannediyor. Müslüman da aynı hataya düşüyor. Senin aklını daralır, iman daralır. Bu içgüdü kelimesini uyduranlar niye uydurmak zorunda kaldılar biliyor musun? Adama ben soruyorum, diyorum ki Allah'ı hesaba katmadan açıklamaya çalışıyorsun. Öyleyse böbreğin nasıl meydana geldiğini bana izah et bakayım. Ahirette dindar olmayan çocukların ilk yapışacağı anne babasıdır. Niye? Deseniz ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim sistemleridir. En büyük problemdir. Gel de şimdi ağlar mısın, güler misin, ne diyelim ya? Son dönemlerde çıkan bazı sıkıntılı meseleleri biliyorsunuz. İslamiyet'in aleyhinde olan bazı meselelerde aslında doğrudan doğruya İslamiyet'in cevap vermeye tenezzül etmeyeceği mevzular ama maalesef yaklaşık 100 yıldır İslamiyet hakkında doğru dürüst bir tam anlamıyla İslamiyet'in dört dörtlük izahını bilemediğimiz için birçok meselelerde küçük olan şüpheler bile bazen gelip büyük şüpheler gibi insanların kafasına giriveriyor. İncir çekirdeğini doldurmayacak meseleler onlara cevap verecek altyapı bulamadığında büyük bir meseleymiş gibi addediliyor maalesef. Böyle dönemleri yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla şöyle bir noktadan giriş yapalım hem de meselemizin genel hatları bilinsin diye. Şu anda dünyada biliyorsunuz 4300'ün üzerinde din vardır. Yani Hindistan'dakileri saymazsak, Hindistan'dakileri sayarsak herhalde daha fazla edecek. Bu dinlerin içinde İslamiyet'in istisnai bir yeri var. Nedir İslamiyet'in istisnai yeri? İslamiyet yani Kur'an, kainatı ve aklı ittifak ettiren yeryüzündeki tek dindir. Ben hatta daha önceki bazı videolarda şöyle söylemiştim. Aklı ve kainatı ittifak ettiren, doğru düşünme meselesini doğrudan doğruya ilham ettiren, emreden hatta tek din İslam'dır, Kur'an'dır diye böyle baktıktan sonra bazı yorumlarda falan buna itiraz gelince ben de özellikle yapay zekadan birçok dinin kitabını tarattırdım. Acaba hani bizim fark etmediğimiz, yani biliyordum ama acaba fark etmediğimiz, bizim Kur'an'ı bildiğimiz tarzda o insanların da kendi dinlerinde bir akli, mantıksal altyapı var da biz mi bilmiyoruz falan diye bir tarama yaptırdım. Gördüm ki Kur'an'ın dışında hiçbir kitapta akıl muhatap değildir. Yeryüzündeki dinlerin içinde aklı muhatap olan tek din Kur'an'dır, tek din İslam'dır. Şimdi bu girişle alakadar olarak, kendi alanımla alakadar olarak birkaç meseleyi özellikle söylemek istiyorum. Şimdi insan denen canlı, düşünen bir canlı, evet. İnsan kavramlarla düşünür. Kavramsız insan zihni düşünmez. Fakat daha kritik bir nokta var. İnsan kavramlar kadar düşünür. İnsan kavramlarla düşünür, kavramlar kadar düşünür. Bu ne demektir? Dikkat ettiniz mi? Mutlaka tarihi hepiniz okumuşsunuzdur, bakmışsınızdır. Türklerin Müslüman olmasından önce aşağı yukarı 5000 yıla yaklaşan bir tarihimiz var. Bu 5000 yıllık tarihimizin son 1000 yılında Türkler Müslüman olmuştur. Türkler Müslüman olmadan önceki ise 1000 yıllar içinde Türk dünyasında bilgi adını hak edecek bir iki kişi bulabilirsiniz ancak. Bakın tarihe, Türkler Müslüman olmadan önce bilgi adam adını hak edecek birkaç kişi vardır. Fakat Müslüman olduktan sonra bir bakıyorsunuz, Türklerin yaşadığı yerlerde hani Buhara, Taşkent, Semerkant gibi yüz binlerce alim var. İnsan gayri ihtiyar diyor ki ne oldu birdenbire, sihirli bir değnek mi değdi yani böyle bir anda 4000 yıl sene boyunca bir iki tane bilgi adam çıkaran bir millet İslamiyet'ten sonra bir anda yüz binlerin, milyonların üzerinde alimi nasıl yetiştirebildi? Bunun bir altyapısı var. Bizim de şu andaki konferansımızdaki hepimizin anlamasını arzu ettiğimiz nokta burası. Nedir o? İnsan zihni kavramlarla düşünür, kavramlar kadar düşünür. Ne demektir bu? Ben Türkiye'nin her tarafına konferanslara gidiyorum. Hem milli eğitimdeki okullara gidiyorum, hem üniversitelere gidiyorum. Hatta halka açık konferanslara da gidiyorum birçok yerde. Orada özellikle çocuklarla konuşurken, çocukların sorularından vesaireden biz çocuklardaki yüksek kapasiteyi anlıyoruz. Kendi alanımızda olmak hasebiyle insanlardaki yüksek zekayı anlamanın birkaç yolu vardır. Yani siz mesela bu çocuk zeki mi değil mi birkaç cümleden anlayabiliyorsunuz. Nedir o mesela? Bunlardan bir tanesi mesela verdiği cevaplar çocuğun zekayı söylemez. Mesela bir çocuğa bir soru sordunuz, çocuk da cevap verdi. Hatta doğru olarak cevap verdi. Bu çocuğun zekasını söylemez. Çocuğun o konuya çalışıp çalışmadığını söyler. Peki çocuğun zekasını söyleyen, ele veren, çocuktaki yüksek kapasiteyi ele veren nedir? Sorduğu soru. Biz çocuktaki yüksek kapasiteyi sorduğu sorudan anlarız. İkincisi mesela yüksek zekaya sahip olan çocuklar kısa cümle kuramazlar. Sonra daha birçok özelliği var. Tabii bizim bildiğimiz yani o alan uzman olan kimselerin çocukla bir iki hasbihal ederken oturup böyle karşılıklı konuşurken bizim bildiğimiz birkaç konu var ki çocuk bir anda kendini ele verir. Bir bakıyorsunuz ki çocuğun
Okula bakıyorsunuz falan böyle hani çok da parlak bir çocuk değil gibi. Fakat çocuktaki yüksek kapasiteyi fark ediyorsunuz. Peki sonra şöyle bir soru geliyor gayri ihtiyar. Yani buraya dikkat edin. Özellikle küçük kardeşlerim dikkat etsinler. İnsan bazen kendisindeki kapasitenin farkında olmuyor. Yüksek kapasitesi var fakat farkında olmuyor. Peki ne oluyor da bu şekilde oluyor? İnsanın biraz önce bahsettiğimiz insanın kavramlarla düşünmesi ama kavramlar kadar düşünmesi. Eğer insanda kelime sayısı eksikse o yüksek kapasite bomboş kalıp gidiveriyor. Hani ahirette ambalajı açılmamış vaziyette birçok duygumuzu geri teslim edeceğiz. Taptaze hiç kullanmamış. Bizim unutmayalım bizim zihnimiz bildiğimiz kelime kadar çalışır. Bizim zihnimizdeki kapasite bildiğimiz kelime kadardır. Bir ülkenin bir tanesinde Amerika diye biliyorum ama hangisi olduğu önemli değil. Şöyle bir deneme yapılıyor. Meselemizin anlaşılması açısından önemli. Bu denemede şöyle, üniversiteye giren çocuklar üzerinde bir kelime testi yapılıyor. Yani en çok kelime bilen çocuk, ikinci kelime bilen çocuk test yapılıyor. Ve bir liste çıkarıyorlar. Yani kelime sayısına göre en çok kelime bilenden en az kelime bilene kadar bir sıralama yapılıyor. Bu sıralamayı muhafaza edip 4 yıl sonra üniversite bittiğinde karşılaştırıyorlar. Neyle karşılaştırıyorlar? Okul birincisi, okul ikincisi, okul üçüncüleriyle karşılaştırıyorlar. Sonuç nedir biliyor musunuz? Hemen hemen ikisi aynı. Peki diyeceksiniz şimdi zeki çocuklar var. Hayır. İnsandaki zeka bildiğiniz kelime kadar ürün veriyor. Einstein kadar dahi olsan, Einstein kadar zekan olsa senin o zekayı kullanabilmen, o zekadan verim alabilmen bildiğin kelime kadar. Dolayısıyla bizim şu andaki deseniz ki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki eğitim sisteminin en büyük noksaniyeti nedir? En büyük problemidir. Kelime sayısı. Çocuk vallahi yani kelimesi dışında konuşurken el ve ayak hareketlerini de birbirine katarak merhamını ifade edemiyor. Anlatması gereken konuyu anlatamadığı gibi burası zor değil, burası basit bir şey ama daha önemlisini söyleyeyim. İslamiyet gibi yüksek literatüre sahip olan, dünyadaki en yüksek literatüre sahip olan ve aklı ve kainatı ittifak ettiren bir dinin muhatabında eğer kelime sayısı eksikse bazı çok ciddi ve önemli meseleyi anlatamıyorsunuz. Bunu biz çok yaşıyoruz. Bazı videolara gelen itirazlara bakıyoruz. Anlatmışız orada teferruatına kadar. Orada bazıları itiraz etmiş. İtirazın mantığına bakıyorsunuz. Konuyu hiç anlamamış. Hiç anlamamış. Yanından bile geçmemiş. Diyorsunuz bu adam çok iyi bir mühendis. Bu adam çok iyi bir doktor. Bu adam çok iyi bir yerde. Senin anlattığın meseleyi niye anlamıyor? Evet, tıbbın kelimelerini biliyor. Mühendisliğin kelimeleri biliyor ama doğru düşünmenin, mantığın kelimelerini bilmiyor. Doğru düşünmekle alakadar eksiği var. Dolayısıyla biz İslamiyet'i anlatırken karşıdaki adamın bunu anlayacak altyapısı yok. Bir öğretmenlik kuraldır. Bir öğretmenlik kuraldır. Mesela diyelim ki içinizden bir tanesi fizik öğretmeni oldu farzı mal. Fizik öğretmeni oldu ve siz de gittiniz okulda ilk defa lise 2. sınıfa geldiniz ve fizik anlatacaksınız. Normal olarak usul şudur. Anlatacağınız konu hangi konuysa X konusu olsun. Bu X konusunu anlatmadan önce çocuklarla böyle karşılıklı sohbet edersiniz. Konuşursunuz. Fizikten başlarsın sonra yavaş yavaş senin anlatacağın konuyu anlayacak bir altyapısı var mı yok mu çocuğun onu tespit ediyorsunuz. Eğer bir eksik varsa orayı tamamlıyorsunuz. Senin anlatacağın konunun anlaşılabilmesi için gerekli ön bilgilerde bir eksiklik var mı yok mu onu sağladıktan sonra eksiği kaldırınca çocuk bakar ki ne kadar kolaymış bu konu. Meğerse ne kadar basit bir şey. Evet, zor ders yoktur. Bunu unutmayın. Zor ders yoktur. Hiçbir ders zor olamaz. Bir dersin zor olma şansı yoktur. İmkansızdır. Peki bazı dersten çok zorlanıyorum. Niye zorlanıyorum? Şundan dolayı zorlanıyorum. O dersin o konusunu anlamak için gerekli. Önceki konulardan bilinmesi şart olan konulardan birisi eksik veya X eksik. Bu nokta göz önüne alınmazsa bakıyorsun bazen zeki bir çocuk bile o konudan başarısız olabiliyor. Çocuklarla ilgili sıkıntı yok. Bir de bizim millette yani ben tabii çoğunu tanıdığım için, ekseriyetle muhatap olduğum için yurt dışındaki birçok insanlarla bizim milletteki seviyeye inanamazsınız. Bizim milletin çocuklarındaki zeka seviyesine inanamazsınız. İnanılmaz bir zeka seviyesi var. Bizim milletin çocuklarında inanılmaz bir zeka seviyesi var. Fakat bu zeka seviyesinin hangi seviyede olduğunun bir anlamı yoktur. Bu zeka seviyesi kelime sayısıyla takviye edilmezse kısır kalıyor. Sonucu olmuyor. Ne kadar zeki olursa olsun gerçekten zeki. Ben Japonlarla çalıştım. Çalışırken demiştim o zamanki aklımda ya biz bu adamlarda nasıl geri kaldık ya? 10 tanesinin zekası bizim bir tane çocuğa yetmiyor yani. Ama bunlar kendi alanlarıyla ilgili konularda kelime eksikliğinin hepsini kapatmış durumdalar. Bizim bu konudaki en büyük sıkıntımız budur. Biraz önce bahsettim. Avrupa dillerinin hiçbir tanesinde kalp ve gönül kavramlarının kelimelerin karşılığı yoktur. Herhangi İngilizceye bakın, Fransızcaya bakın, Almanca'ya bakın kalp kelimesinin karşılığı yoktur. Gönül kelimesinin karşılığı yoktur. Peki sen bu adamlara şimdi İslam'daki tasavvufu anlatacaksın. İslam'daki tasavvufu bu adamlara anlatacaksın. Anlat bakayım. Anlamaz. Adam çünkü kalbi bilmiyor ki. Bildiği tek şey yürek. Bizim bildiğimiz buradaki et parçası. Yürek onu biliyor. Gönül denen kelimenin hiç karşılığı yok. Gönül kelimesini söyleyin, çevirir anlamaz. Yok, dilinde yok. Şimdi kalp ve gönül kelimesini bilmeyen bu adama sen İslam'daki tasavvufu anlatırsan adam mistik gibi bir şey zannediyor. Anlama şansı yoktur. Aynen bunun gibi. Bizi Cenab-ı Hak İslamiyet'i anlatmak vazifesiyle vasfelendirmiş, böyle bir vazifeyi bize lütfetmiştir. Şu noktayı hiç unutmayalım.
Şimdi okullarda çok görürüz bunu. Okullarda öğrenci gelip böyle hocaya soru sorar bir soru soruyor. Fizikçiye mesela soru soruyor. Öğrenci soru soruyor fizikçiye ama hoca bilemedi. Öğrenci diyor ki bizim hoca fizik bilmiyor diyor. Kimyacıya soru sorsa, kimyacı cevap veremese ya bizim hoca kimya bilmiyor diyor. Fakat İslamiyet'i alakadar eden bir soruyu bir din ders hocasına sorar da cevap alamazsa, bir imama sorar da cevap alamazsa, dini kimliğe sahip birisine sorup da cevap alamazsa, çocuk bu hoca İslamiyet'i bilmiyor demez. İslam'da bunun cevabı yoktur. Biz bu mesuliyeti kaldıramayız. İslamiyet'in her soruya cevabı var. İslamiyet'in cevap veremediği bir konu yok. Biz bilmiyoruz. O yüzden onu öğrenmek zorundayız. Ben bazen misyonerlerle konuşuyorum. Adamın konuşurken el ayağı birbirine karışıyor. Ben yandan beri bakıyorum, el ayağı titriyor yani konuşurken. Niye? Cevap veremiyor ki. Bir Hristiyanın bir Müslümana cevap verme şansı yok ki. Aklen az birazcık bir mantık silsilesine soktuğunda işin içine adamın bütün sermayesi tükeniyor. Hiçbir şey söyleyemez. İslamiyet'te böyle bir şey yok ki. İslam'ın cevap verememesi de bir şey yok. Aklı imanı şartı kabul eden bir din, akla kendini tasdik ettirmek için var olabilir mi? Allah aklı yaratacak. Aklı olmayana dini farz kılmayacak, aklı olana dini farz kılacak ama İslamiyet meseleleri, itikatla, inançla alakalı meselelerini akıl çözemeyecek ya da akıl bu konuda ne desem acaba diyecek. Böyle bir şey yok. Aklı yaratan kendini akla bildirmekten aciz olamaz. Akılla dinin ne alakası var demek diğer dinlerin işidir, İslam'ın işi değildir. İslam'ın dışındaki dinlerin palavrasıdır bu. Bir Hristiyan hemen çünkü aklın dinini anlatamadığı için hemen kardeşim bu bir inançtır. Sen niye aklı sokuyorsun? Misyonerlerin bende şeyi var. Bana gönderdikleri mektup var. Aynen şöyle söylüyor. Ahmet diyor ne diye her işe aklı sokuyorsun diyor. Akılla dinin ne alakası var? Hemşerim o senin dininde öyle. Benim dinim İslam. Benim dinim aklı şart koşuyor. Ve imanın şartı önce akıl bali olmak bizde. Senin dediğin gibi değil. Senin dininde akla gerek yok. Allah aklı yaratıyor ama akla gerek yok senin dinde. Bizde öyle değil. Peki biz mesela evet İslamiyet hak dindir elhamdülillah. İslamiyet akılla makul bir dindir elhamdülillah. Peki bu makuliyetin, İslamiyet'in akla uygunluğu konusunda ne kadar bilgim var? Şöyle bir kendimi ölçsem, ben acaba İslamiyet'in akla uygunluğu konusunda ne kadar bilgiye sahibim diye bir baksak, sermayemiz çok yok. Ve bu sefer İslamiyet'e gelen suallere cevap vermekte zorlandığım an bir de bunun ahirette hesabı var. Niye? Çünkü sen İslamiyet'i bilmek zorundasın. Sen İslamiyet'i anlatmak zorundasın. Varsa gelen sualle alakadar bir eksiğin bunu tamamlamak zorundasın. Niye? Çünkü İslamiyet'in cevap veremediği bir konu yok ki. İslamiyet'in elini ovuşturup da tüh ya ne desem falan buna deyip de aciz kalacağı bir konu yok ki. Böyle bir dünya yok ki. Bu Hristiyanlar da var, bu Yahudiler de var. 2 cümle soruyorsun, adamın bütün sermayesi bitiyor. Madem durum böyle, ben İslamiyet'in bu yönünü ihmal etmeyeceğim. Ve bu yönünü ihmal etmemem gerektiği gibi şurayı unutmayalım. Şu konferanstaki neticemiz olsun. Yani şu konferanstan şu sonuç çıksa ki buradaki bu konuşmalar neticesinde herkesin kafasında şu kalsa ki evet benim en büyük eksikliğim kelime eksikliğidir. Ben kelime sayısının eksikliğinden daha büyük bir problem benim kafamda yok diye bilse şu konferans amacına ulaşmıştır. Hemen hemen 10 konferansın 5'inde 6'sında ben özellikle dil meselesini söylüyorum. Niye? Çünkü tarihin en büyük dil katliamına maruz kalmış bir milletiz. Tarihte bizim kadar dil katliamına maruz kalmış başka bir ülke yok. Başka bir millet yok. Resmen kısırlaştırmışlar bizi. Resmen beynimiz kısırlaşmış. Bir dil felsefesi açısından bakılırsa insan kavramlarla düşünür. Kavramlar kadar düşünür. Noktayı nazarından bakılırsa kelime sayısının eksikliği zaten benim düşünmemi bitirmiş. İnsanların bütün düşüncesi ancak dünyayı bakkaldan alışveriş yapacak kadar bir kelime. Bununla İslamiyet'in derin ve hassas meseleleri anlaşılmaz ki. Ben İslamiyet'in yüksek hassas meselelerini anlayabilmem için benim kafamda olması gereken kavramların mutlaka bulunması gerekiyor. Ben işte bazı videolarda söyledim. 3 sene oldu. Iğdır'a eski YÖK Başkanı gelmişti. Yekta Saraç Bey gelmişti. Üniversiteleri anlattı. Genel olarak üniversitedeki gelişmeleri vesaireleri anlattı. Soru cevap faslına gelince dedim hocam acaba siz farkında değil misiniz? Öğrencinin kelime sayıları yerlerde geziyor. Bakın üniversite için söylüyorum bunu. Öğrencilerin kelime sayıları yerlerde geziyor. Bununla alakadar bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Nedir durum? Hocam dedi farkındayız. Biz bu kelime sayısının eksikliğinin farkında olduğumuz için TYT'yi çıkarttık. TYT'yi bunun için çıkarttık. Hatta dedi ben çıkarttım ve ne dedi biliyor musunuz? Bakın Türkiye'deki üniversitelerindeki öğrencilerin kelime sayısı Afrika kabileleri seviyesinde. Gel de şimdi ağlar mısın, güler misin? Ne diyelim ya? Ya ne diyelim ya? 3-5 tane kelimeyle düşünme olmaz, bilim. 3-5 tane kelimeyle bu zihindeki mevcut olan kapasite kullanılmaz. Biz yüksek kelime hazinesi olan, yüksek kelime literatürü olan bir milletiz, bir diliz, bir dile sahibiz. Ama bunun içinde bizim bildiklerimiz şu anda mesela çok ilginçtir. 100 sene önce yazılmış olan bir kitabı şu anda ben buraya getireyim, %80'i anlaşılmaz.
50 sene önce yazılmış olan bir kitabı getireyim, %50'si anlaşılmaz. Onu da geçtim, bak onu da geçtim ya. 2000 yılındaki 25-26 sene önceki yazılmış olan bir kitabı getireyim, içinde bilmediği kelimeler var. Bir sürü yani %10, %20 bilmediği kelime var. Niye öyle? Çünkü gittikçe kelime sayısı düşüyor. Bu ne demektir biliyor musun? Çocukta gerçekten yüksek zeka varken o yüksek zeka %10, %20 kapasiteyle çalışıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bakkaldan alışveriş yapar. Bakkaldan alışveriş yapar. İyi bir esnaf da olur, esnaf da olur. Güzel işçi de olur, güzel memur da olur, güzel mühendis de olur. Ama düşünen adam olmaz. Ve onun kafasındaki eksik olan kelime sayısıyla hiçbir tartışmaya girmez, değerlendirmeye yapmaz. Mustafa Çalık Bey diyor ki, sen diyor 5000 kelimeyle oturuyorsun. Adam karşına 60.000 kelimeyle oturuyor. Senin aklını da alır, dilini de alır elinden. 60.000 kelimeyle senin karşına oturan adamın karşısına sen 5.000 kelimeyle oturuyorsun. Senin adam aklını da alır, dilini de alır elinden. Şu anda birçok son dönemlerde habire böyle mantar gibi sağdan soldan ateist bitiyor. Hemen böyle büyük bir şey hazine bulmuş gibi ateist olunca falan hemen başlıyor İslamiyet'in aleyhinde konuşmaya. Bakıyorsunuz saçma sapan incir çekirdeğini doldurmayan cümleler söylüyor. Bir bakıyorum bizim öğrencilerden sağdan soldan incir çekirdeğini doldurmayan laflarla ilgili hocam buna ne diyeceğiz? Halbuki o ana kadar normalde ilkokul, ortaokul seviyesindeki bir Müslümanın bile bilmesi gereken seviyede gelen bir soru üniversitedeki öğrencinin kafasını karıştırıyor. Niye? Çünkü öylesine seviyemiz düşmüş ki, öylesine kelime hazinemiz düşmüş ki en basit meselede bile bizim zihnimiz geride kalıyor. En büyük derdimiz, evet bugün 2026 senesinin bizim en büyük problemimiz nedir derseniz kelime sayısındaki eksikliğimizdir. Bu noktayı nazardan birkaç örnek vereyim. Şimdi iletişim denen hadise, karşılıklı anlaşma denen hadise, iki insanın karşılıklı anlaşması aynı kelimeden aynı şeyi anladıklarında gerçekleşir. Yani ben söylediğim kelime, ağzımdan çıkan kelimeyle sen o kelimeyi duyduğunda benim o kelimeye karşılığında zihnimdeki çağrışım, sen de o kelimeyi duyduğunda senin zihninde de aynı çağrışım oluyorsa iletişim gerçekleşir. Anlaşma denen şey böyle oluyor. Karşılıklı iki insanın birbirini anlayabilmesi aynı kelimeden aynı şeyi anlamasıyla mümkündür. Bu birinci kuraldır. Bunun herhangi bir tartışacak tarafı yoktur. Şimdi biz eğer bu kelimelerin sayısı düşük zaten problem. Kelime sayısının düşük de zaten problem. İki, aynı kelimeden aynı şeyin anlaşılması gerekiyor. Aynı kelimeden aynı şey anlaşılmadığı zaman hiçbir zaman birisi konuşuyor, öbürü de başka bir şey anlıyor. Bu Bakkal Mehmet amcanın kullandığı kelimenin içeriğiyle bakıyor kelimeye. Bu da üst seviyeden kelam ilmi içeriğiyle. Bir gün İlahiyattayken hoca dedi ki kelam dersini anlatıyor. Hoca kelam dersini anlatırken Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını anlatacak. Dedi ki derste Allah basittir dedi. Bizim arkadan imam arkadaş dedi ki ne diyorsun hoca sen dedi ya. Nasıl söylüyorsun onu falan? Dedim otur yerine otur. Teneffüs dedim ki kardeşim kelam ilminde basit bölünemez demek. Kelam ilminde basit tek olmak, vahdaniyet sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın vahdaniyet sıfatına basit denir. Ne demek? Artık o tektir anlamında ıstılahi olarak kullanılır. Yani o bizim Bakkal Mehmet amca ile konuşurken ondan sonraki basit kelimesini anlıyor çünkü. Her kelimenin her ilim dalı içinde farklı bir yönü vardır. Kimyadaki suyun yoğunlaşmasıyla edebiyattaki bir insanın yoğunlaşması aynı şey değil ki. O ilim dalı kendisi farklı bir içerik yükler, muhteva yükler. O noktayı yakalamazda sen kafanda kendi içeriğini onu dinlersen anlayamayacaksın. Şimdi bakın birkaç örnek vereyim. Daha önce çok verdiğim örneklerden vereceğim. Özellikle kafamızda nasıl sıkıntı meydana geldiğini anlama noktasında biraz böyle birkaç dakikalığına böyle azıcık zihni faaliyetimizi arttırırsak birkaç dakikalığına. Şimdi bakın özellikle iki kavramla başlayalım. Önce hakikat ve gerçekle başlayalım. Hakikat nedir? Gerçek nedir? Mesela zihnimizde kendimiz hemen cevaplayalım. Hakikat şudur, gerçek şudur diye kendi kendimize cevap verelim. Sonra ben vereyim. Gerçek dediğimiz şey maalesef bazen hakikat yerine kullanılıyor. Bazen doğru yerine kullanılıyor. Hiç alakası yoktur. Gerçek 5 duyuyla şahit olduğum dünyayı söyler. Mesela bakın ben şimdi kımıldamadan duruyorum. Bu gerçektir. Çünkü senin 5 duyun benim kımıldamadan durduğumu söylüyor. Bu gerçektir. Ama hakikat akılla görülen demek. Akıl noktasından bakınca ben şu anda hareketsiz gözüküyorum ama dünyayla birlikte korkunç bir süratle hareket ediyorum ben şu anda. Bu akılla gözükür, beş duyuyla değil. Dolayısıyla bakın kavramları kullanırken hakikat ve gerçeği yerinde kullansak birbirinin yerinde ben hakikati ve gerçeği ayırt etmiş olarak bir mesele içinde anlatınca anlaşılmayacaktır. Ne diyor bu hoca diyecek. Biz arabada taksinin içinde gidiyoruz. İkimiz beraber giderken araba büyük bir süratle gidiyor ama benim yanımdaki arkadaşla ikimiz hiç kımıldamadan duruyoruz. İkimizin kımıldamadan durduğu gerçektir. Dışarıyı görmediğimizi farz edelim ama arabayla beraber korkunç bir süratle gittiğimiz hakikattir. Aynen bunun gibi hakikat akılla görünen evrendeki, kainattaki değişmezlikleri söyler. Gerçek ise beş duyuyla gördüğüm değişenleri söyler. Şimdi bakın ikisini ayırt ettik. Gerçek ve hakikat ayırt ettik. Gerçek, güneşin döndüğü gerçektir, dünyanın döndüğü hakikat. Örnek olsun diye söyleyeyim. Şimdi bakın doğru ve yanlış kelimesi, iki kelime daha vereceğim bundan sonra. Doğru ve yanlış. Doğru ve yanlış. Hiçbir zaman nesneler, cisimler doğru ve yanlış olmazlar. Nesne, masa. Söyle bakayım masa doğru mu yanlış
karışma. Masa doğru yanlış olmaz. Nedir doğru yanlış olan? Masa hakkında kurduğum cümle. Masa ahşaptır dediğimde sözüm nesneye tekabül ettiği için bu cümle doğrudur. İşte masa demirdendir dediğimde sözüm nesneye tekabül etmediği için yanlıştır. Doğru ve yanlış nesnelerle değil, sözle sınırlıdır. Kurduğum cümlelerle, kaziyelerle, hükümlerle sınırlıdır, önermelerle sınırlıdır. Peki geçtik. En önemli kelimeye gelelim. Kanun ve içgüdü. En çok karşılaşacağınız ileride en fazla sizin anlamama noktasında size sıkıntı çıkaracak olan iki kelimeyi söyleyelim. Kanun ve içgüdü. Kanun diye bahseden yer çekimi kanunu, ondan sonra itme kanunu, çekme kanunu, ondan sonra vesaire gibi fizikte bulunan yüzlerce kanun, kimyada bulunan yüzlerce kanun, bütün bunlar kanun deniyor. Peki kanun nedir? Kanun evrendeki değişmezliklerdir, sabiteliklerdir. Ne zaman iki hidrojenle bir oksijeni bir araya getirirsen su oluyor. Değişmiyor. Hep sabit. Öyleyse biz diyoruz ki 2 birim hidrojen, 1 birim oksijen bir araya getir, çak kıvılcımı, su damlası düşer. Tamam, bu bir kanundur. Kanun diye bahsettiğimiz şey bizim tespit ettiğimiz değişmezliklerdir. Peki niye değişmiyor? Onu bilmiyorum. Peki buradaki hata ne? Yani insanlar kanun konusunda hangi hatayı yapıyorlar? Hangi düşünme sıkıntısı oluyor? O da şu. Bizim evrende tespit ettiğimiz bu değişmezliklere verdiğimiz isim demek olan kanun. Cümleyi tekrar ediyorum. Evrende tespit ettiğimiz değişmezliklere verdiğimiz isim demek olan kanunu icraatçı zannediyor. Kanunu onun o şekilde olmasının nedeni zannediyor. Hani İslamiyet dairesinde olmayanları geçtik. Bakıyorsun Müslüman bile aynı hataya düşüyor. Kanun diye bildiğimiz şeyler evrendeki değişmezliklerdir. Bu değişmezlikler hakkındaki bizim tespitimize verdiğimiz isimdir. Bu isim değişmezliğin adıdır. Nedeni değildir. Kanunlar evrendeki değişmezliğin var olduğunu söyler. Niçin öyle değişmez olduğunu söylemez. Gel gör ki insanın kafasında. Mesela siz Allah'ı anlatacaksınız birine. Birine Kur'an'ın hakkaniyetini anlatacaksınız. Birine bir meseleyi ispat edeceksiniz. İnsan zihni kavramlarla düşünüp kavramlar kadar düşündüğü için eğer kanun kelimesinde insan bunu bir isim değil de bir neden zannederek seni dinliyorsa sen 100 saat kendini parselasan hiçbir şey anlamaz. Senin ispatını anlayacak bir altyapısı yok. Nasıl ki önce bir altyapı oluşturulur. Altyapıdan sonra mesele anlatılır ki anlaşılabilsin. İşte kavram altyapısı oluşturulmadığında anlamaz adam. Kafasında hiçbir zaman senin anlattığın mana uyanmayacaktır. Kanun denen şey evrende gördüğümüz, tespit ettiğimiz değişmezliğe verdiğimiz isimdir. Peki niçin öyle oluyor bilmiyorum. Bir taşı 500 metreden bırak. Bakıyorsun belli bir sürede düşüyor. 400 metreden bırak belli bir sürede düşüyor. 100 metreden bırak belli bir süreden düşüyor. Sen sonra diyorsun ki bakıyorsun oradaki değişmezlik var mı var? 1/2 gt karede yazıyorsun. Yani belli bir yüksekten şu hıza düşer. Niye o hıza düşüyor onu bilmiyorum. Peki neyi biliyorum? O hıza düştüğünü. Cismi bırakıyorum, cisim düşüyor. Aşağıdan mı çekiyorlar, yukarıdan basıyorlar ben bilmiyorum. Hakkında yorumlarım var. Ama kesin bildiğim bir şey var, bu cisim düşüyor. İnsanlar bazı şeylere isim takınca o ismi açıklama zannediyor. Bakın cümleyi tekrar ediyorum. Bir konuya isim takıyor, o ismi açıklama zannediyor. Söyle bakayım elektrik tellerin içinden, metalin içinden, bakırın içinden nasıl oldu ışık hızıyla gidiyor elektrik? Açıklamaya bak diyor ki o elektrik diyor. Arkadaş ben de onu soruyorum. Bu elektrik niye ışık hızıyla gidebiliyor? Nasıl gidebiliyor bu şeyin içinden? Ama o elektrik diyor. Açıklama bu seviyede. Biz bir şeye isim takarız. İnsan o ismin o konunun aydınlanması için, ayırt edilmesi için takıldığını unutuyor. O ismi onun nedeni zannediyor. Müslüman da aynı hataya düşüyor. Aynı hata daha korkuncu içgüdüde vardır. İçgüdü. 1945'li yıllarda mı ne zaman o zamanlarda Avustralya'da iki hayvan türü birbirine giriyor. İki hayvan türü birbirine girdikten sonra tabii bir tanesinde milyonlarca ölü oluyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? 20.000 kilometre uzaktan Afrika'dan sürüler halinde akbabalar Avustralya'ya uçuyor. Allah Allah 20 kilometrede mesafede hayvan öldüğünü nereden biliyorsun ya? Diyor ki içgüdü. Arkadaşım biz bu olaya bir isim veriyoruz. Hayvanın gitmesine içgüdü diyoruz. Biz olaya ad veriyoruz, olaya isim veriyoruz. Mesela arı buradan kalkar, 2 kilometre uzağa gider. Bak orada bir şeker var, çiçek tarlası var. Oraya göre geri gelir. Belgesellere bakabilirsiniz, görürseniz orada arı gidiyor mesela gözcü arı bakıyor 2 kilometre uzaktan bir çiçek tarlası var veyahut da bir bal var, şeker var neyse. Geliyor oraya böyle bir zigzag çiziyor veyahut yarım daire zigzag çiziyor veya zigzag çiziyor veyahut da tam daire çiziyor. Mesela bir sürü hareket yapıyor. Diğer arılar onu gözlüyor. Diyor ki arı güneşe göre 120 derece sağa git. Güneşe bak, o hareketin anlamı şu. Güneşe bak, o güneşe göre 120 derece sağa dümdüz git orada bulacaksın diye tarif ediyor hayvan. Ya arkadaş bu nasıl bir zekadır? Neyse. İşte hayvanın bu yaptığına harekete biz isim veriyoruz. Bu davranışın adı içgüdü. Hayvanın içinde bir güdü diye bir şey yok. Hayvanın dışında da bir güdü diye bir şey yok. Hayvanda hiçbir şey yok. Biz bu hareketin adına içgüdü diyoruz. Adam ne zannediyor biliyor musun? Hayvanı götürüp getiren içgüdü diye bir şey var zannediyor. Bu kadar zekisin. Arıya diyeceksin diye hemşerim bu kadar zekisin ya. Güneşe göre 120 derece sağa git sola git diye tarif edecek kadar zekisin.
Cam açık kenarda 5 santim sağa gitse dışarı çıkacak, camdan dışarı çıkamıyor. Bu ne yani? Bu hareketi yemek içmek gibi normal hareketten ayırt etmek için bir isim veriyoruz. Bu isim o hareketin adıdır. Nedeni değil. Gel gör ki Müslüman bile kelime eksikliğinden dolayı meseleyi anlamadığı için hayvanın içinde içgüdü diye bir şey var zannediyor. Halbuki bu içgüdü kelimesini uyduranlar niye uydurmak zorunda kaldılar biliyor musun? Şimdi onlar hayvandaki ruhu kabul etmedikleri için insanda da ruhu kabul etmiyorlar. Hayvandaki de ruhu da kabul etmiyorlar. Ruhu kabul etmeyince hayvan sadece bedenden ibaret. Peki bedenden ibaret yani maddeden ibaret. Yani Allah'ı inkar eden kimse için insan ve hayvan maddesinden ibarettir, kimyasından ibarettir. Madem insan sadece kimyasından ibaretse 20 kilometre uzaktaki hayvan ölüsünü nasıl görüyor? Daha Kartal Dağı'nın arkasındaki leşi nasıl görüyor? Veyahut da hayvan gözünü açmadan daha gidip annesini emmeyi nasıl biliyor? Diyor ki işte bu harekete bir isim verelim. Yani bu hareket çünkü yemek içmekten farklı bir hareket. Sanki biliyormuş gibi hareket ediyor ama bilmiyor. Diyor ki mecbur kalıp maddi olmayan bir şey diye bir isim vermek zorunda kalıyor. Allah'a inkar ediyor. Adına içgüdü diyor. Böylece nasıl bir hile yapıyor? Olaya isim vermişken sana nasıl lanse ediyor? Bu işin nedeniymiş gibi. Ve Müslüman kelime sayısı eksik olduğu için, kelimenin muhtevasını tam anlamadığı için, kelimenin içeriğini bilmediği için, Bakkal Mehmet amcayla konuştuğu kelimeyle ilmi bir meseleyi anlamaya çalıştığı için buradaki hatayı fark edemediğinden karşısına 60 bin kelimeyle oturmuş adam o kelime içinde yaptığı cerbezeyle senin aklını da alır, imanını da alır. Niye? Bilmiyorsun çünkü. Ateistlerin, dinsizlerin ve kitapsızların bir tane sermayesi vardır. Tek bir sermayesi nedir o? Müslümanın cahilliği. Ellerinde bir hakikat yok. Ellerinde bir hakikat olsaydı var ya sen seyreyle onları yani. Seyreyle onları yani. Ateizmin hakikat namına tek bir cümlesi yoktur. Şimdi bir şeyin var olması biliyorsunuz ya nedensellik denen kanunlar muvacesinde gerçekleşir ya tesadüfen gerçekleşir. Adama ben soruyorum diyorum ki madem her şeyin Allah hariç Allah'ı hesaba katmadan açıklamaya çalışıyorsun. Öyleyse böbreğin nasıl meydana geldiğini bana izah et bakayım. Bütün bildiğin dinsiz kanunlar, fikirler, teoriler, bütün ateist, dinsiz, kitapsız adamların bütün fikirlerini de bir araya getir. Hepsini bir araya getir. Karbon, azot, hidrojen ve oksijen işte madde burada. İtme, çekme, ağır, hafif, sıcak, soğuk, aydınlık, karanlık işte 4 kuvvet burada. Hava, toprak, güneş işte 4 unsur burada. Hadi bunları bir araya getir. Hava, toprak, güneş 4 unsur. İtme, çekme, ağır, hafif, sıcak, soğuk, aydınlık, karanlık 4 kuvvet. 100 küsur element. Bunların içinde özellikle karbon, azot, hidrojen, oksijen işte buraya koydum. Bana bunu Allah'a hesaba katmadan bu böbreğe çıkart bakayım bunu. Çıkart bakayım. Öküzün trene baktığı gibi bakar. Niye? Söyleyecek hiçbir şey yok. Ama bu meseleyi bu kadar ciddi olarak onun aleyhine olduğu için isim takarak seni yönlendiriyor. İsim takarak senin zihnini kısırlaştırıyor. Senin istikamete düşünmeni engelliyor. O yüzden bizim en önemli meselemiz, mevzumuzla alakadar, alanımızla alakadar kelimeleri doğru içeriklerle bileceğiz. Şunu unutmayın. Eğer bir meselede İslamiyetle alakadar bir soru bize geldiğinde cevap vermekte zorlanıyorsam acil olarak onu öğrenmem gerekiyor. Çünkü sana şimdi gelen soru yarın da gelecektir. Ve bir kimse belki de senden doğru cevabı alsa adam iman edecek. Belki sen doğru cevabı söylesen onda iman edecek adam ve Cenab-ı Hak senin ayağına gönderdi. Ve o soruyu sordurtturdu. Sen güzelce cevap versen iman edecek belki. Ve sen birkaç dakikanı ayırmakla öğrenebileceğin o konuyu öğrenemezsen bir de bunun ahirette hesabı var. O kimse ilk önce seni yakana yapışacak. Ben sana gelmiştim. Ben sana soru sormuştum. Ben sana soru sormak dışında ne yapabilirim? Ben insan olarak kafama takılmış, İslamiyet'le alakalı bir problem kafama gelmiş. Ben de tuttum sana geldim. Ben sana gelmeyeceğim de kime gideceğim? Ve sana soru sordum. Niçin cevap vermedin bana? Benim aklımı neden tatmin etmedin? İslamiyet'te madem doğruluk vardı niye söylemedin? Ahirette bizim de paçayı kurtarmamız çok zor olur. Aynen anne baba gibi. Anne baba çocuğunu dindar yetiştirmezse o çocuk böyle başını okşuyor, sırtına kürk giydiriyor, karnına bilmem ondan sonra en güzel yemeği koyuyor ama ahirette dindar olmayan bir çocukların ilk yapışacağı anne babasıdır. İlk boğazına yapışacakları anne babasıdır. Niye? Çünkü bir çocuğun hakkı, anne babasına en önemli hakkı onun Müslüman yetiştirilmesidir. Ve biz İslamiyet namına Cenab-ı Hak vazifeli olmayı lütfetmiş. Bu bir lütuftur. Bakın işte şöyle söyleyeyim. Hepimiz insan olarak günahımız var. 3-5 kişi hariç onlar daha henüz erken olduğu için günah kapsamına girmediler daha. İnsan günahsız olmaz. Hayatı boyunca 5 vakit namazı hiç ihmal etmesek, her Ramazan'da orucunu tutsak, hatta 365 gün 6 saat oruç tutsak, bütün namazlarımızda boş bulduğumuz vakitlerde ibadet etsek, hayatımız boyunca bir tek gözün hakkını vermiş olmayız. İnsan bir de bunların karşında işlediği günahlarla ahirette hesapla nasıl bir akıbetle karşılaşacağımız meçhul. Bundan dolayı
ahiretimizi, hiçbir şeyin garantisi olmaz ama rahmet-i ilahiden ümit ediyoruz ki, ahiretimizi kurtarabilmek için acayip bir lütuf var, imkan var. Müthiş bir şey var önümüze konmuş. Ne diyor hadiste? Bir kimsenin seninle imana gelmesi. Sahralar dolusu kırmızı koyundan eftaldir. Ne demek? Bir sahra dolusu 100 milyar, 200 milyar, 300 milyar koyunum var. Her koyunu bütün insanlara bağışladın. Yeryüzünde fakirliği kaldırdın. Bütün insanlardaki açlığı kaldırdın. Hiç kimse fakir kalmadı. Nasıl sevap olur değil mi? Sevabını hesap edemezsin yani. 100 milyarlarca koyunu sadaka veriyorsun, bağışlıyorsun. Yeryüzünde açlık kaldırıyor, fakirlik kalkıyor. Nasıl bir sevap olur? Düşünün yani. Bundan daha sevaptır seninle bir kişinin imana gelmesi. Tabiri caizse sizin ömür boyu kılacağınız nafile namazların tamamından daha fazla sevap bir kişinin seninle imana gelmesiyle. O yüzden biz namazımıza, ibadetimize mecburen devam edeceğiz. Çünkü olmazsa bu sefer daha büyük bir hesap var. Onlarda hassas olacağız. Namazımız, orucumuz, her şeyimiz ciddi olacak. Bu ciddiyetle beraber İslam ilim dinidir. Hristiyanlık gibi uydurma bir din değildir. Yahudilik gibi uydurma bir din değildir. Budizm, Brahmanizm gibi uydurma bir din değildir. İlim dinidir. Bu dinde ilim konuşur. Öyleyse ben de o ilmi öğreneceğim. Bana verilen sorular, nefsimin de sordu. İlla başkasının sormasına gerek yok. Nefsim de soruyor. YouTube'u izlerken böyle saçma sapan videolar geliyor. Oradan insanın kafasında bir şüphe kalıyor. Instagram'ı izliyor, oradan bir şüphe kalıyor. Adam sallıyor ama senin kafanda kalıyor soru. Sallıyor, atıyor ama bir tanesi, son dönemin uyduruk heriflerinden bir tanesi bir şey söyledi. Dedi ki Kurtubi tefsirinde geçiyor dedi. Allah Allah diyorum ya, bu mümkün değil ya, böyle bir şey olamaz. Hani zikretmiyorum ne saçmaladığını da. Dedim ya Kurtubi tefsirinde geçiyor dedi, tamam mı? Ya dedim mümkün değil ya. Sahabeyle alakadar bir iftirada bulunuyor. Aşere-i Mübeşşere'yle, Talha bin Ubeydullah'la ilgili bir iftirada bulunuyor. Dedim ya mümkün değil ya. İmkansız, sahabede olmaz. Talha bin Ubeydullah mümkün değil. Ama diyor ki Kurtubi tefsirinde geçiyor. Açtım Kurtubi tefsirine, baktım oraya, diyor ki bu söz diyor Talha bin Ubeydullah'a atfedilmekle beraber yanlıştır. Bu söz bir kabile reisine aittir diyor. Bak. Ama senin bakmayacağını biliyor. Sen diyorsun ki yani bu kadar da Kurtubi tefsirinde olduğunu söylüyor adam. Yalan söylüyor olamaz ya. Hayır, yalan söyler. Kafir yalancıdır. Küfür, kafir örten demektir. Kafir, hakikatin üstünü örten demek. Sana söyleyecek ama yalan söyleyecek. Ateist sana söyleyecek ama yalan söyleyecek. Kafir, müşrik sana yalan söyleyecek. Doğrusunu söyle. Doğru söylese Müslüman olur zaten. Gözünün içine baka baka yalan söyleyecek. Niye? Çünkü o şöyle hesap ediyor. Ya diyor buradan gidip de Kurtubi tefsirinden bahsediyorum da gidip de Kurtubi tefsirini açıp da benim bu söylediğim sözün yalan olduğunu kaç kişi bakacak? 1 milyon kişi seyrediyor. Bakan 1000 kişi yoktur. Tamam, 999 bin kişiye zehri verdi, bitti. Adam için önemli olan o. Sen istediğin kadar bu yalanı nasıl söylüyor de söylüyor. Küfür yalandır. Hristiyanlık bir yalandır. Yahudilik bir yalandır. Yahudiliğin tahmin ettiği gibi, şey yaptığı gibi öyle bir ilah yok ki. Hristiyanlığın dediği gibi çocuğu olan bilmem ne zıkkım, öyle bir ilah yok ki. Yalandır. Dünyadaki İslam dışındaki tüm dinler yalandır. Tüm ateizm bir yalandır. Yalanın en büyüğüdür. Ama benim bu yalanların yalan olduğunu fark edecek bir altyapı bende bulunmak zorunda. Ben bunu anlamazsam İslamiyet'in akli tarafını, İslamiyet'in ilim tarafını gösteremezsem, sadece ve sadece benim çok acı olarak şunu söyleyeyim. Milli Eğitim'de öğretmenler odasında böyle bir din dersi hocamız öğretmenler odasında otururken ateist, dinsiz, kitapsız bir öğretmen odaya girince bakıyorsunuz bizimkinin el ayağı birbirine karışıyor. Ne diyeceğini bilmiyor. Arkadaş, bunu Cenab-ı Hak görmüyor mu ya? Sen, Cenab-ı Hak seni görürken dinsiz bir adam odaya giriyor, senin el ayağın birbirine karışıyor. Tam tersi olması gerekmiyor muydu? Dinsiz bir adam senin odana girdiğinde el ayağı birbirine karışması gerekmiyor muydu? Nasıl oluyor da bu adam gelince senin el ayağın karışıyor? Sen neden İslamiyet'i bu seviyeye düşürdün? Bunun bir hesabı yok mu? Var. Bunun bir hesabı var. Öyleyse bizim asli vazifemiz kelime sayısındaki eksikliğimizi kapatmak. İlmen, İnsan bildiği kelime kadar düşünür. Türkçeyi bildiğin kadar Arapçayı, Farsçayı ne kadar dil eklenmişse artı kelam öğreneceksin. Kelamın içinde ıstılahi olan kelime ne kadar varsa eksik kalmaksın öğrendiğin kadar. Meşhur olduğun alanın kelimelerini bildiğin kadar. Sen fizik öğrendiğinde zaten fiziğin kavramlarını öğreniyorsun. İvmeyi öğreniyorsun, kuvveti öğreniyorsun, hızı öğreniyorsun, kütleyi öğreniyorsun. Kimyaya girdiğinde bileşiği öğreniyorsun, elementi öğreniyorsun, tepkimeyi öğreniyorsun, endotermik, ektotermik. Bakın bunları kavram öğreniyorsunuz. Kelama girince de kavram öğreniyorsun. Bunlar senin de aynen basit kelimesi gibi biraz önce söylediğim ıstılahi kelimeleri var. Basit kelimesi bu iş çok basit ya anlamındaki basit değil ki. Orada teklik ifaden bir anlam taşıyor. O teklik anlamını bilmezler. Bizim o imam arkadaş gibi basit kelimesi bu iş çok basit anlamda anlarsan Allah basittir deyince ne anlayacaksın? Bu şekilde anlayacaksın yani. Kelimenin ıslahi anlamı var, onu bilmiyor ki. Bizim bakın din talebesinin cehalet mazereti yoktur. Hepimiz hesaba çekileceğiz. Alimin imtihanı hesabı çok çetindir. Senin üzerine hocalık sıfatı bir yapıştıysa
Bittin, geçmiş olsun. Sen onun hakkını vermek zorundasın. Ya biz Hristiyan değiliz ki açıklamaktan bir şey kalalım. Yani böyle ne yapsak ne etsek diyelim. İslam cevap veremediği bir konu yok. İslam'ın cevaplayamadığı bir soru, azze düştüğü bir soru yok. Yani Müslümanlıkta da şu konu var da bunu açıklayamıyoruz ya. Böyle bir şey yok. Bu diğer dinlerde var. Sen bilmiyorsun. Ve cevabı var mı İslam'da? Cevabı mevcuttur. İslam'da cevabı mevcuttur ama senin ciddiyetin, en önemli olarak senin ciddiyetin bu konuda olmak zorunda. Dünyevi meseleleri ciddiye alıyorsan daha çok ön sıraya. Dünyevi mesele de lazım ama ön sıraya dünyevi meseleyi, sınıftan yüksek puan alıp geçmeyi, dünyada rahat yaşayabilecek bir altyapı oluşturmayı hesaba katıyorsan bizim hesabımızı biz veremeyiz. Evet, Cenab-ı Hak bizi İslamiyet'i hakkıyla yaşayan, hakkıyla anlayan, hakkıyla cevap veren, hakkıyla cevap alabilen insanlardan eylesin. Cenab-ı Hak bize İslami şuur nasip eylesin. Cenab-ı Hak bize yüksek akıl nasip eylesin. Katılımcılardan gelen sorular ve doçent doktor Ahmet Kavlak hocamızın cevapları serimizin bir sonraki bölümünde yayınlanacaktır. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.